Herkese merhabalar. Bu bölümde The Elder Scrolls Skyrim oyunundan Woodrad adlı savaş baltasını yapıyorum. Woodrad, Atmoran ırkının efsanevi lideri Ysgramor'un baltasıydı. Ysgramor'un oğlu Yignoll tarafından dövülmüş. Efsaneye göre Ysgramor Saatral'dan ayrıldığında Abanoz'dan gözyaşları dökmüş. Yignoll da gözyaşlarını Woodrad'ı dövmekte kullanmış. Şimşeklerle ısıtmış, okyanusa soğutmuş. Sonunda Ysgramor'un hiddet ve kederiyle harmanlanmış efsanevi baltayı elde etmiş ve onu babasına hediye etmiş. Babası da ona Woodrad, Atmoran dilinde fırtınanın gözyaşları ismini vermiş. Daha sonra balta Tamriel tarihindeki en büyük büyücülerden biri olan Ahzidal tarafından büyülenmiş. Diğer bir ismi de elf öldürücüsü olan baltanın ortasında ağlayan elf figürü var ve elflere karşı daha fazla hasar veriyor. Peki Woodrad'ı ben nasıl dövdüm? İzleyelim. Çizim programında baltanın baş ve kuyruk kısmını çizdim. Denemek isterseniz videonun altındaki linkten ücretsiz olarak indirip çıkartabilirsiniz. Önceki bölümdeki kalın tahta sorununu yeni aldığım keresteyi marangozda ortadan ikiye böldürerek çözdüm. Keresteden bir parça kestim ve iki yüzünü de tıraşladım. Çıkardığım çizimden fazlalık parçaları kestim ve birbirine bantladım. Daha sonra çizimin dış hatlarını karbon kağıdı yardımıyla tahtaya aktardım. En üstteki kısmın birazı sığmadı. Orayı daha sonra ekleyeceğim. Dekupaj testereyle şekli kestim. İçteki boşluk olan kısımları açmak için önce matkap ile deldim, sonra testereyle delikleri birleştirdim. Zımpara ve eği yardımıyla tüm kenarları düzelttim. Çizimi 4 parçaya ayırdım ve her birini karbon kağıdı yardımıyla tahtaya aktardım. Oyuk olacak kısımlara daha sonra oymak üzere biraz derinlik verdim. Böylece çizgilerin silinmesi gibi bir derdim olmayacak. Baltanın kenarlarını keskinleştirdim ve eğimli olması gereken yerlere eğim verdim. Çizgilerden tamamen kurtuldum. Sıra önceden bahsettiğim fazlalık parçayı eklemeye geldi. Bir tarafa hızlı yapıştırıcıyı sürüp diğer tarafa spreyi sıktım ve sıkıca bastırdım. Dikkatlice kesip E ile düzelttim. İki tarafa doğru eğim verdim. Aynı işlemi tersi için de yaptım. Kuyruk kısmı için önceki bölümlerden kalan kalın tahtayı kullandım. Çizimi aktardım ve şekli kestim. Silindir şekli vermeye başladım. Oldukça zor ve uzun bir işlem oldu.
Artık neden düz silindir yerler için hazır çubuk kullandığımı anlamışsınızdır. Sap kısmı için süpürge sapı kullandım. İstediğim uzunlukta bir parça kesip dikey olarak tam ortadan delik açtım. Başın sap ile birleşecek olan yerine de tam ortadan bir delik açtım. İki deliğin de derinliklerini ölçüp topladım ve metal çubuktan bu uzunlukta bir parça kestim. Bu parçayı birleştirici olarak kullandım. Böylece daha sağlam bir model elde etmiş olacağım. Çıkıntılı olan yerlere eklenti yapmak için 2 tane dikdörtgen parça hazırladım. Tutkalla yapıştırıp işkenceyle sıkıştırdım ve kurumaya bıraktım. Onlar kuruya dururken baş için yaptığım birleştirme işlemini kuyruk için de yaptım. Dikdörtgen parçaları geri dönüyoruz. Skarpela ve gravür makinesi ile şekil verdim. Kuyruğun üst kısmına eğim verdim. Bu hemen hemen her mutfakta bulunan streç filmin içindeki karton rulo. Rulodan 2 parça kestim. Kenarlarını zımpara ile düzelttim ve gösterdiğim yerlere yapıştırdım. Rulo parçalarını her taraftan yapıştırıcı sıktım ve törpüledim. Böylece baltaya tahta kadar sert halka çıkıntılar eklemiş oldum. Çizimden baş ve sap kısmının birleştiği yeri kestim. Daha önce şekil verdiğim yerlere geçirdim ve gördüğünüz şekilde oydum. Oyma işlemine daha önce derinlik verdiğim yerlerde devam ettim. Oyuk yerlerini son kez düzelttikten sonra genel zımpara yaptım. Baltanın oyun içi yapısı gereği çok da nizami düzgün ve simetrik olmasına gerek yok. Hata ve boşlukları macun ile kapattım. Yapı malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz.
Woodrad'ın sapındaki logo için mukavva kullandım. Parçayı kesip o bölgeye yapıştırdım. Yine her taraftan hızlı yapıştırıcı uygulayarak sertleştirdim. Sevgili Woodrad, senden bu aşamada sana yaptıklarım için özür dilerim. Evet, baltaya E ile kasten hasar verdim. Tamamen tozdan arındırdım. Boya öncesi son işlem olarak 2 kat astar uyguladım ve ıslak zımparaladım. Zemin rengi olarak siyah kullandım. Boyam su bazlı olduğu için su ile seyrelttim. Birkaç kat uyguladım. İtiraf etmeliyim ki bu hali çok hoşuma gitti. Kenarlar ve çıkıntılı yerlere fırça ile metalik inci rengi uyguladım. Saptaki şerit yerleri boya bantı ile dikkatlice kapatıp boyayarak elde ettim. Tabii ki baltayı böyle fabrikadan yeni çıkmış bırakmak olmazdı. Siyah bölgelere inci boyayla hafif hafif dokundurarak izler bıraktım. Keskin kenarları kullanılmış izlenimi vermek için kalın tanecikli zımpara ile çizdim. Son olarak 2 kat mat vernik uyguladım. Woodrad hazır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.